Selam, English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda restoranlarda İngilizce nasıl sipariş veririz, nasıl rezervasyon yaptırırız gibi işimize yarayacak bilgileri öğreniyor olacağız. Ben ilk önce restoran türlerinden bahsederek başlamak istiyorum. Mesela casual dining. Casual dining restoranlar böyle çok lüks olmayan ama yine de garsonların servis yaptığı restoranlara deniyor. Mesela Türkiye'den bir örneği belki Big Chef's olabilir. Onun dışında zaten hepimizin bildiği fast food restoranları var. Bir de mesela bu ikisinin karışımı var. Fast casual. Fast casual restoranlarda da fast food restoranlarından daha kaliteli besinler veriyorlar. Casual dining'den de daha hızlı bir servis veriyorlar. Mesela yine buna örnek olarak Türkiye'den belki Tavuk Dünyası olabilir. Başka bir restoran türü diner. Eğer Amerika'ya gelirseniz dinerlarla çok karşılaşabilirsiniz. Dinerlar 24 saat açık olan ve genelde bir nostaljik yapıya sahip olan restoranlar oluyor. Aslında direkt karşılığı Amerikan tarzı lokanta diyebiliriz dinerlar için. Amerika'da yine çok karşınıza çıkabilecek deliler var. Deli, delicatessen'ın kısaltması oluyor. Şarküteri demek. Mesela New York'ta Katz's Deli var ve önünde hani hep 1 saatlik sıra oluyor. Aslında normal gidip böyle kuru etli falan sandviç yiyorsunuz ama deliler burada çok meşhur ve fine dining restoranlar işte böyle şık bir yere gidelim yemek yiyelim derken bahsettiğiniz yer aslında fine dining restoranı olmuş oluyor. Bugünkü videomuzda da fine dining restoranına gitmiş gibi canlandırma yapacağız. Şimdi hazırsanız rezervasyonumuzu yapalım restorana. Hello, do you have any available tables for tonight? We have a table available at 8 p.m. Would that work for you? Sure, thank you. Great, and how many are in your party? Party? Evet, buradaki how many are in your party sorusu grubunuz kaç kişilik anlamına geliyor. Mesela eğer 4 kişiyseniz, buradan Arthur selam vermek istedi. Eğer 4 kişiyseniz there will be 4 of us veya there are 4 people in our party şeklinde cevap verebilirsiniz. Evet, şimdi de restorana gitme sırası. Eğer restorana gitmeden önce rezervasyon yaptırmadıysanız do you have a table for two şeklinde bir soru sorabilirsiniz gittiğinizde. Ama biz rezervasyon yaptırdığımız için şu şekilde bir diyalog yaşanacak. Hello, I have a reservation under the name Gamze. Welcome Miss Gamze. Let me check your reservation. Ah yes, I see it. A table for two, correct? Yes, that's correct. And can we sit outside? Sure, right this way. Evet, oturduğunuz restorana her şey çok süper. Hemen gelip size su içer misiniz diye soracaklardır. Would you like some water to start? Yes, please. Would you prefer still, sparkling or tap water? Tap is fine. And can I also see the menu? Evet, still water, normal su, sparkling water da böyle maden suyu gibi gazlı olan sulara deniyor. Bir de tap water var, musluk suyu. Türkiye'de belki bununla çok karşılaşmıyoruzdur ama yurt dışında bazı şehirlerdeki musluk suyu gerçekten temiz ve içilebilir olduğu için size soruyorlar tap water içer misiniz diye. Ben genelde tap water seçiyorum. Burada da yeah, tap is fine, tap's good şeklinde cevap verebilirsiniz. Evet, şimdi de sipariş vermeye bakalım. Hi, are you ready to order? I'm still deciding. Can you give me a moment? Of course. Hi. What can I get for you? Could you recommend something from the menu? Our grilled salmon is quite popular. The grilled salmon sounds great. Is it gluten-free? Yes, the salmon is gluten-free. Would you like that with a side of vegetables or maybe some rice? I'll have the vegetables, please. And also, could I get a side of mashed potatoes? Of course. Bakın burada I will eat yerine I will have şeklinde ifade ediyorum. İkisi de doğru bir kullanım ama hani yiyeceğim yerine alırım şeklinde söylüyoruz. İşte ben somon yerim, yiyeyim yerine somon alayım demiş oluyoruz. And for the main course, I'll have the steak. How would you like your steak cooked? I would like it medium rare, please. Perfect choice. Evet, yine bu da çok sık karşılaşacağınız bir soru. Etiniz ne kadar pişsin? Rare, medium rare, medium, medium well and well done şeklinde sıralayabiliriz. Also, is this salad spicy? Yes, our signature salad has a spicy dressing. Okay, can I have the dressing on the side? Of course. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum, bu diyalog içerisinde dressing kullandık. Aslında kıyafetle mi ilgili falan diyebilirsiniz ama dressing böyle makarnaların, işte salataların sosu içinde kullanılıyor. Giydirmesi. Dressing. And can I get this without onions? Sure, we can make that without onions. Anything else you would like to modify? No, that's all. Eğer oturduğunuz masa çok sallanıyorsa böyle, the table is shaking veya the table is wobbly. Can you bring something to fix that?
şeklinde bir kalıp cümle kullanabilirsiniz. Başka işinize yarayabilecek bir şey, yemek bittikten sonra tabağınızda birazcık yemek kaldıysa bunu eve götürmek ister misiniz diye sorar tabii garsonlar. Bu soru mesela would you like to take this to go? Would you like a box for that? Gibi şekillerde gelebilir karşınıza. Do you want me to wrap that up for you? Yes, please. Of course, I'll have it ready for you in just a moment. And would you like to see the dessert menu? Yes, what do you recommend? Our chocolate brownie is very popular. It is served with vanilla ice cream. That sounds amazing. I'll have that. Evet, az önce de tatlı siparişimizi verdik. Dessert diye yazılıyor ama oradaki S harfi bir tanesi eksik olursa desert diye okuyoruz. Desert da çöl demek. Bu aslında çok karıştırılan kelimelerden bir tanesi. Desert ve dessert. Bir de şey çok var. Soup and soap. Mesela ben soap istiyorum ya. Soap ama sabun demek. Çorba istiyorsanız eğer soup demeniz gerekiyor. Artık bence biz bir hesabı isteyelim. Can we get the check please? Of course I'll bring that right over. Can I pay by card? Sure, we accept credit cards. Is the tip included? Our service charge is not included, but a minimum 15% tip is recommended. Hope you enjoyed your meal. Yes, everything was delicious. Thank you so much. Evet, bahşiş istenmesini de işlediğimize göre bugünkü videomuz bu kadar. Sizler gitmeden önce tabii ki de sizlere harika bir haberim var. Bugünkü videomuzda da 2 kişiye 1 aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Ve bu üyeliği kazanmak için yapman gerekenler çok basit. Aşağıda yorumlara en çok sevdiğin kuzeyini yaz. En çok hangi dünya mutfağını seviyorsun? Biz de yorumlar arasından 10. ve 30. yorumları seçerek iletişime geçiyor olacağız. Bugünkü videomuz hoşunuza gittiyse bu videonun daha detaylı halini English Central'da öğrenebilirsiniz. Peki nasıl mı? Tabii ki de English Central'daki alanında uzman deneyimli öğretmenlerimizle birebir özel dersler yaparak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda yapay zeka destekli sohbet robotumuz Mimi ile de pratik yapabilirsiniz. Bu arada unutmayın, English Central'a ilk üye olan herkese bir adet ücretsiz deneme dersi hediye ediyoruz. Bu deneme dersi sayesinde sizler English Central'da derslerin nasıl ilerlediğini deneyimlemiş oluyorsunuz. Bizler de sizlerin İngilizce seviyenizi görüyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you!